O muhteşem altın çimenli günler. Mor Park'ın büyüsü içinde, gündüzleri alçak ve sakin, şelalenin sürekli değişen mırıltısıyla ve geceleri ise vahşi, yalnız doğanın içinde, Helen Raynor zamanın takibini kaybetti. Tehlikeyi unuttu. Roy Beeman geri dönmemişti. Ara sıra Dale, Roy'dan ve onun arayışından söz ediyordu. Kızların eski amcaları için tekrarlayan bir kaygıdan başka pek bir şey yoktu ortada. Sonra onu da unuttular. Paradise Park, o mevsimde yaşanan her şeyi ve sonrasını sonsuza dek sardı. Uyku mu, uyanıklık mı, fark etmiyordu artık. Her an bir rüyaya dönüşmüştü. Bo, vahşi yaşama teslim olmuştu. Atlara, binicilere, birçok evcil hayvana ve özellikle Puma Tom'a. Büyük kedi onu her yere takip ederdi. Onunla oynar, yuvarlanır, pati yapardı, tıpkı bir kedi yavrusu gibi. Sonra kocaman başını Bo'nun kucağına koyar, memnuniyetle mırıldanırdı. Bo'nun korkusu pek yoktu zaten. Ama burada, vahşi doğanın içinde, geri kalan son korkusunu da bıraktı. Dale'in bir diğer evcil hayvanı ise Moose'tu. Yarı yetişkin, kara bir ayı. Moose, küçük Bud'a aşırı kıskanıyordu. Tom'a karşı da gerçek bir nefret beslemişti. Ama bunların dışında oldukça iyi huylu bir hayvandı. Dale, ayılardan tarafsız bir saygıyla hoşlanırdı. Ancak Tom, Dale'in sırtı dönükken Moose'u kamptan kovardı. Bazen Moose uzaklaşır, kendi başına dolaşırdı. Bo'nun ortaya çıkmasıyla birlikte her şey değişti. Moose, hayvanlarla çok zaman geçiren Bo sayesinde kampa daha sık gelmeye başladı. Bunun üzerine Dale tahmin etti. Tom ile Moose arasında er geç sorun çıkacaktı. Bo, Moose ile sert ve yuvarlanan bir eğlenceyi çok severdi. Ayı ne çok büyüktü ne de çok ağırdı. Güreş maçlarında güçlü ve ince kız zaman zaman ikinci sırada kalırdı. Moose, Bo'ya zarar vermemeye dikkat ettiğini belli ediyordu. Hiç ısırmadı, hiç tırmalamadı. Ama bazen patileriyle ona sesli tokatlar atıyordu. Bunun üzerine Bo eldivenli yumruklarını sıkar ve ona gülerek süzülürdü. Bir öğleden sonra, erken akşam yemeğinden önce, Dale ve Helen Bo'nun ayıyı takladığını izliyordu. Bo en canlı ruh halindeydi. Hayat doluydu, mücadele istekliydi. Tom ise uzun boyunu çimenlere uzatmış, dar ve parlak gözlerle onları izliyordu. Bo ve Moose birbirine sarılıp tekrar yere yuvarlanmaya başlayınca, Dale Helen'in dikkatini Puma'ya çekti. "Tom kıskanıyor," dedi. "Hayvanların insan gibi olması garip. Yakında muz su tutmamız gerekiyor, yoksa kavga olur." Helen, Tom'da ciddi bir sorun göremedi. Ama neşeli de görünmüyordu. Akşam yemeği zamanı geldiğinde hem ayı hem de Puma kaybolmuştu. Dale ıslık çaldı, seslendi. Rakip evcil hayvanlar geri dönmedi. Ertesi sabah Tom oradaydı. Bo'nun yatağının ayak ucuna sıkıca kıvrılmıştı. O kalktığında her zamanki gibi onu takip etti. Ama Moose, geri dönmemişti. Bu durum Dale'i endişelendirdi. Kamptan ayrıldı, Tom'u yanına aldı. Döndüğünde Moose'un izini sürdüğünü söyledi. Sonra Tom'u ize sokmaya çalıştı, ama Puma takip edemedi ya da etmek istemedi. Dale, Tom'un ayı izini asla sevmediğini söyledi. Zaten pumalar ve ayılar kadim düşmanlardı. Yani Bo, ister kazara ister değil, oyun arkadaşlarından birini kaybetmişti. Avcı ertesi gün bazı yamaçları aradı. Hatta dağlara bile çıktı. Moose'tan hiçbir iz bulamadı. Ama başka bir şey buldu. "Kızlar," dedi, "biraz daha gerçek heyecan ister misiniz?" Helen gülümseyerek onayladı. Bo ise coşkuyla cevap verdi. "İyi ve korkmuş olmaktan sakınca yok mu?" diye devam etti Dale. "Beni korkutamazsın," diye şaka yaptı Bo. Helen ise şüpheli görünüyordu. "Parklardan birinde atlarımdan birine rastladım," dedi Dale. "Topal bir körfez. Görmemiştim. O eski gümüş uçlu tarafından öldürülmüştü. Bizim kovaladığımız o ayı. 1 saatten fazla ölmemişti. Kan hala akıyordu ve yalnızca biraz et yenilmişti. O ayı beni duydu ya da gördü ve ormana kaçtı. Ama bu gece geri gelecek." Durdu. "Oraya gidip onu bekleyeceğim. Bu sefer öldüreceğim onu. Sizin de gelmemenizi istemiyorum. Çünkü gece burada yalnız kalmak istemiyorum." "Tom'u götürecek misin?" diye sordu Bo. "Hayır. Ayı onun kokusunu alabilir. Üstelik Tom ayılar konusunda güvenilir değil. Pedro'yu da evde bırakacağım." Akşam yemeğini aceleyle bitirdiler ve Dale atlarına bindiğinde güneş batmıştı. Vadi aşağıda gölgeleniyordu, surlar ise hala altın gibi parlıyordu. Dale'in yamaç boyunca çıktığı uzun zikzak patika neredeyse 1 saat sürdü.
Ormanın dışına çıktıklarında alacakaranlık çökmüştü. Helen'in gözlerinin ulaşabildiği kadar uzanan geniş bir park vardı önlerinde. Ormanla çevrili, bazı yerlerde dağınık ağaç adacıkları oluşturuyordu. 10.000 feet yükseklikte bu açık ve soğuk gecenin alacakaranlığı, zengin ve nadir bir atmosferik etki yaratıyordu. Sanki mükemmel şeffaf bir duman camından bakılıyordu. Nesneler uzakta bile tek tek seçilebiliyor, büyütülmüş gibi görünüyordu. Batıda, giderek kararan yırtık ladin mızraklı ufuk çizgisinin üzerinde güneş batımının son parıltısı vardı. Öyle şeffaf bir altın çizgi ki, canlı yıldız ateşine dönüşüyordu. Helen yalnızca hayranlıkla bakabiliyordu. Dale atını bir lopi yönlendirdi. Kızların coşkulu atları onunla yetişiyordu. Zemin engebeliydi, yakınlarda çimen tutamları büyüyordu. Ama atlar sendelemedi. Hareketleri ve burun kıvırtmaları heyecanı ele veriyordu. Dale birkaç kereste yığınının etrafından dolaştı, uzun bir çimenli çukurdan geçti, ardından açık bir düzlükten doğrudan batıya yöneldi. Karanlık saçaklı orman hattı, soğuk gökyüzüne karşı vahşi ve berrak bir şekilde yükseliyordu. Atlar hızla ilerledi. Rüzgar buz bıçağı gibi kesiyordu. Helen neredeyse nefes alamıyordu, sanki çok dik bir taşlığı yeni tırmanmış gibiydi. Yıldızlar aniden yanmaya başladı. Altın biraz soluklaştı ama alacakaranlık sürdü. Uzun süre geçmiş gibi geldi. Ama aslında kısaydı. İnce bir ağaç sırasına geldiklerinde Dale attan indi ve atını bağladı. Kızlar da inince onların yularını da bağladı. "Yanımda kal, ayaklarını yumuşak bırak," diye fısıldadı. Boylu ve uzun, solan ışıkta ne kadar karanlık görünüyordu. Helen her zamanki gibi, bu adamın tuhaf ve potansiyel gücüne karşı heyecan duydu. Sessizce adım atan, en ufak bir ses çıkarmayan Dale, bu dağınık ormana girdi. Dar yan yollar ve köşeler gibi görünüyordu burası. Sonra kısa sürede iyi ormanlık bir yamaç başladı. Görünüşe göre zift kadar koyu. Ama Helen ağaçları fark ettikçe, kısmen ince cüce ladin gibilerini gördü, ölü. Eğim yumuşak ve yaylıydı, gürültüsüz basmak kolaydı. Dale o kadar temkinli gidiyordu ki Helen onu duyamıyordu. Bazen o karanlıkta onu göremez oluyordu. Soğuk bir heyecan sardı onu. Bo, Helen'i tutmaya devam ediyordu. Bu durum Helen'e hem zor hem de işe yarar geldi. Bo'nun övünmesini bir şekilde çürütmek için en azından. Sonunda düz bir araziye ulaştılar. Helen, siyah çubuklarla kesişen açık gri bir arka plan gördü. Bir bakış daha bunun açık parkın karşısındaki koyu ağaç gövdeleri olduğunu gösterdi. Dale durdu ve bir dokunuşla Helen'i gergin bir duraksamaya soktu. Evet, dinliyordu. Başını eğip ayağa kalkmasını izlemek harikaydı. Sessiz ve hareketsiz, karanlık ağaçlardan biri gibi. "Henüz orada değil," diye fısıldadı Dale ve çok yavaş bir adım attı. Helen ve Bo, görünmez ince ölü dallarla karşılaşmaya başladı ve sonra çatladılar. Bunun üzerine Dale diz çöktü, sanki toprağa eriyip gitti. "Sürünmeniz gerekecek," diye fısıldadı. Helen için ne kadar tuhaf, ne kadar heyecan vericiydi bu, ama ne kadar da zordu. Saha dallı ve ölü dallarla doluydu. Düz yatarak, bedenini santim santim sürükledi. Dale ise devasa bir yılan gibi önde ilerliyordu. Yavaş yavaş orman hafifledi. Parkın kenarına yaklaşıyorlardı. Helen şimdi açık bir şerit gördü, yüksek, siyah bir ladin duvarı. Sonra ışık değişti, sönen bir kuzey ışığı gibi, ardından kayboldu. Dale daha da ilerledi ve iki ağaç gövdesinin arasında, ormanın tam kenarında durdu. "Yanıma gel," diye fısıldadı. Helen sürünerek ilerledi. Hemen yanında Bo nefes nefeseydi. Solgun yüzü ve büyük, bakan gözleri soluk ışıkta açıkça görülüyordu. "Ay yükseliyor. Tam zamanında geldik. Yaşlı bozayı henüz orada değil ama çakalları görüyorum. Bak." Dale, parkın açık boynunun karşısında, siyah duvardan biraz uzakta belirsiz bir alana işaret etti. "O ölü at," diye fısıldadı. "Yakından bakabilirsen çakalları görebilirsin. Gri ve hareket ediyorlar. Duymuyor musun?" Helen'in heyecanlı kulakları, şimdi zonklayan ve hayallerle dolu kulakları, düşük hırlamalar ve çıtırtılar kaydetti. Bo kolunu sıktı. "Duyuyorum onları. Kavga ediyorlar. Aman tanrım," diye nefes nefese seslendi, tarif edilemez bir heyecanla dolu uzun bir nefes. "Şimdi sessiz ol, izle ve dinle," dedi avcı. Yavaş yavaş siyah yırtık orman çizgisi daha da kararıp yükseliyordu. Parkın gri boyunu görünmez bir etki altında yavaşça hafifledi. Yıldızlar soldu, gökyüzü doldu.
Bir yerlerde ay yükseliyordu ve o belirsiz, bulanık alan, yavaş yavaş biraz daha netleşti. Şimdi oldukça yakın görünen ladin uçlarının arasından parlıyordu ince, gümüş hilal şeklinde bir ay. Kararıyor, saklıyor, tekrar parlıyor, tırmanıyordu. Muhteşem orak ucu ağaçların tepesine çıktı, sonra, büyülü bir şekilde, her şeyi aydınlattı. Parlak ve soğuk, doğudaki kara duvar daha da karanlığa gömülürken, karşıdaki sınır ağaç gibi öne çıkmaya başladı. "Bak, bak," diye bağırdı Bo, çok alçak ve korkuyla, işaret ederek. "Çok yüksek sesle konuşma," diye fısıldadı Dale. "Ama bir şey görüyorum. Sessiz ol." Helen, Bo'nun işaret ettiği yönde hiçbir şey göremiyordu, yalnızca ay ışığıyla beyazlaşmış çıplak zemin vardı. Yakında küçük bir sırta yükseliyordu. "Hareketsiz yat," diye fısıldadı Dale. "Başka bir açıdan bakacağım. Hemen döneceğim." Sessizce geri çekildi ve kayboldu. O gittikten sonra Helen'in kalbi çarpıyordu. Teni ürperdi. "Aman tanrım, Nell, bak," diye fısıldadı Bo korkarak. "Bir şey gördüğümü biliyorum." Küçük sırtın tepesinde yuvarlak bir nesne yavaşça hareket ediyordu. Işığa doğru çıkıyordu. Helen nefesini tutarak izledi. Gökyüzüne karşı silüet gibi görünüyordu. Devasa, yuvarlak, dikanlı bir hayvan gibiydi. Buz gibi renkte. Bir an büyük, bir an küçük, bir an yakın, bir an uzak. Doğrudan onlara doğru döndü. Birden Helen canavarın çok uzak olmadığını fark etti. Yeni bir deneyime adım atıyordu, gerçek ve korkunç bir dehşet. Kanı dondu, kalbi büyük bir sıçrama yaptı. Uçmak istiyordu ama Dale tam o anda yanına döndü. "Bu can sıkıcı bir kirpi," diye fısıldadı. "Neredeyse üzerinize sürünüyordum. Tüylerle dolu olurdunuz." Hayvana bir sopa fırlattı. Kirpi doğrudan yukarı zıplayıp döndü, şaşırtıcı bir hızla, titreşimli bir ses çıkardı ve sonra gözden kayboldu. "Por, Cu, Pine," diye fısıldadı Bo, nefes nefese. "Belki, bir fil sanmışımdır." Helen uzun ve etkileyici bir iç çekiş verdi. Zararsız bir kirpiyi gördüğünde duygularını tanımlamaya hiç niyeti yoktu. "Dinle," diye uyardı Dale, çok alçak bir sesle. Büyük eli Helen'in eldivenli elini kapattı. İşte orada, vahşi doğanın gerçek çığlığı. Gece havasında keskin ve soğuk, uzak ama harikulade biçimde ayırt edilebilen bir kurdun çığlığı yükseldi. Ne kadar vahşi, ne kadar hüzünlü ve aç. Ne kadar saf. Helen, müziğin heyecanıyla tüm bedeninde titredi. Vahşi, tarif edilemez ve derin duygular uyandı içinde. Yine o ses, bu orman, hayatının ötesine nüfuz etmişti. Karanlık ve uzak geçmişe geri dönüyordu. Oradan geliyordu. Çığlık tekrarlanmadı. Çakallar hareketsizdi. Ve sessizlik çöktü. Tamamen bozulmamış. Dale Helen'i dürttü, sonra Bo'ya uzandı. Dikkatle ileriye bakıyordu. Gergin yoğunluğu hissediliyordu. Helen tüm gücüyle baktı ve çakalların gölgeli gri formlarının ay ışığından uzaklaşıp ormanın karanlığına çekildiğini, yavaş yavaş kaybolduğunu gördü. Sadece Dale'in yoğunluğu değil, sessizlik, vahşilik, anın ve mekanın inanılmaz bir güçle dolduğu hissediliyordu. Bo da mutlaka hissetmişti bunu. Çünkü her yeri titriyordu. Helen'e sıkıca tutunuyordu, hızlı hızlı nefes alıyordu. "Çığ," diye mırıldandı Dale, kendi kendine. Helen, onun haykırışındaki rahatlama ve kesinliği yakaladı. Ve tahmin etti, bir avcı için bu anın ne anlama geldiğini. Sonra dikkatli bakışı, ormandan dışarı doğru yaklaşan gri bir gölgeyi yakaladı. Hareket ediyordu. Ama o devasa şey kesinlikle bir ayı olamazdı. Karanlıktan gümüş ay ışığına geçti. Helen'in kalbi yerinden sıçradı. Çünkü ölü ata doğru ağır ağır yürüyen büyük, buz örtülü bir ayıydı bu. İçgüdüsel olarak Helen'in eli avcının koluna yöneldi. Dalgalanan bir yüzeyin altında demir gibi hissettiriyordu. O dokunuş, ciğerlerindeki baskıyı hafifletti, boğazının sıkışmasını gevşetti. Korku olması gereken şey geride kaldı. Geriye yalnızca güçlü bir heyecan. Bo'dan keskin bir nefes kesilmesi geldi ve vücudu şiddetle sarsıldı. Grizzly'yi görmüştü. Ay ışığında devasa bir boyutta görünüyordu. O vahşi park ve ormanın kasvetli karanlığı ona tam uygun bir ortam sağlıyordu. Helen'in hızla dolup taşan zihni, hala o sahnenin hayranlığını ve anlamını taşıyordu. Ayının öldürülmesini istiyordu. Ama bu üzücü görünüyordu yine de. Yavaş, sallanan, yuvarlanan bir yürüyüşü vardı. Avcısına ulaşması birkaç dakika sürdü.
Sonunda ulaştığında burnunu çekiyor, etrafında dolaşıyor ve açıkça duyulabilen çapraz bir hırlama çıkarıyordu. Görünüşe göre yemeği berbat olmuştu. Büyük ayı seçilebiliyor ama yalnızca kontur ve renk olarak görünüyordu. Mesafe belki 200 yardaydı. Sonra leşi çekmeye başlamış gibi göründü. Gerçekten de, onu çok yavaş ama emin adımlarla sürüklüyordu. "Şuna bak," diye fısıldadı Dale. "Ne kadar güçlü. Sanırım onu durdurmak için harekete geçmem gerekecek." Ancak boz ayı kendi isteğiyle durdu, ormanın gölge çizgisinin hemen dışında. Sonra büyük, buz gibi bir yığın olarak avının üzerine eğildi ve yırtmaya, parçalamaya başladı. "Jess çok iyi bir attı," diye mırıldandı Dale, kasvetli bir sesle. "Fazla iyi, bir domuz gümüş uçlunun yiyeceği olmak için." Sonra avcı sessizce diz çöktü ve tüfeği önünde düzeltti. Yukarıdaki ağacın alçak dallarına baktı. "Kızlar, bir bozayı ne yapacak bilemezsiniz. Bağırırsam, bu ağaca tırmanın ve çabuk yapın." Tüfeği düzleştirdi. Sol dirseğini dizine yasladı. Tüfeğin ön kısmı, gölgeden uzanarak gümüş gibi parlıyordu. İnsan ve silah taş gibi durdu. Helen nefesini tuttu. Ama Dale rahatladı, namluyu indirdi. "Manzarayı pek iyi göremiyorum," diye fısıldadı, başını sallayarak. "Unutma, eğer bağırırsam, tırman." Yeniden nişan aldı. Yavaş yavaş sertleşti. Helen onu büyülenmiş gibi izliyordu, gözlerini ayıramıyordu. Diz çökmüştü, başı çıplak ve gölgedeydi. Net profilinin parıltısı, sert ve soğuk bir şekilde belirginleşmişti. Bir ateş sesi ve ağır bir patlama onu ürküttü. Kurşunun isabet sesini duydu. Bakışlarını çevirdiğinde ayının sarsılarak arka bacakları üzerinde kalktığını gördü. Yüksek tıklama sesleri, öfkeyle çenelerini çarpıştırıyordu. Ama başka ses yoktu. Sonra Dale'in ağır silahı yeniden patladı. Helen o tek tükürme sesini duydu. Ayı, sanki inanılmaz güçlü bir darbe yemiş gibi yere düştü. Ama aynı hızla dört ayağına kalktı. Acı ve öfke dolu boğuk, vahşi çığlıklarla döndü. Hızlı hareketi onu ay ışığından çıkarıp gölgeye götürdü ve orada kayboldu. Ağlamalar yerini gıcırdayan hırlamalara bıraktı. Çalılıklarda çarpışmalar, kırılan dallar, ormanın içine doğru ilerlerken. "Tabii ki çılgına döndü," dedi Dale, ayağa kalkarken. "Sert bir darbe aldığını sanıyorum. Ama bu gece onu takip etmeyeceğim." İki kız da kalktı. Helen ayaklarının titrediğini fark etti ve çok soğuktu. "Ah, ne oldu? Bu, harika, kazandı," diye bağırdı Bo. "Korkuyor musun? Dişlerin tıkırdıyor," diye sordu Dale. "Üşüyorum. Gerçekten soğuk, tabii ki," diye yanıtladı. "Eğlence bitince hissedeceksin bunu. Nell, sen de donup kaldın mı?" Helen başını salladı. Gerçekten, şimdiye kadar hiç bu kadar soğuk olmamıştı. Ama bu, damarlarında garip bir sıcaklığın ve hızlanmış nabzın varlığını engellemiyordu. "Hadi hışırdayalım," dedi Dale ve ormandan çıkarak yamaç boyunca ilerledi. Oradan düzlüğe tırmandılar. Atların bağlandığı ağaç sırasına kadar geldiler. Burada rüzgar hala esiyordu. Ama açık alanda güçlü ve kararlıydı. Acı bir soğuk vardı. Dale önce Bo'ya, sonra Helen'e binmesinde yardım etti. "Ben, hissizim," dedi Helen. "Düşeceğim, tabii." "Hayır. Bir anda ısınacaksın," diye yanıtladı Dale. "Biraz hızlı süreceğiz. Ranger yolu seçsin, sen de tutun." Ranger'ın ilk sıçrayışında Helen'in kanı akmaya başladı. Dışarı vurdu. Dale'in atının yanında güçlü ama sakin bir şekilde. Vahşi park açık ve parlak görünüyordu ay ışığında. Çimenlerin üzerinde garip, gümüşi bir parlaklık vardı. Ağaçlık bölgeler, ay ışığıyla beyazlaşmış bir gölde siyah kuleli adalar gibi duruyordu, ayıların saklanabileceği yerler, fırlamaya hazır gölgeler. Helen her küçük koruya yaklaştıkça nabzı titredi, kalbi atladı. Yarım kilometrelik hızlı sürüş soğuğu yaktı. Her şey muhteşem görünüyordu, yelken açan ay, koyu mavi gökyüzünde beyaz ve tutkusuz yıldızlar, ormanlık arazinin çağıran sınırı, hem gizemli hem de dost canlısı. Ve filo atları, yumuşak ritmik koşuşlarıyla çimenlerin üzerinden aşıyor, hendeklerden ve çukurlardan atlıyordu. Acı rüzgar kesip biçiyordu. O parka yaklaşırken yolculuk uzun sürmüştü. Geri dönüş ise hem kısa hem de heyecan vericiydi. Helen'de, yavaş yavaş bir farkındalık şekillendi. Bu hızlı sürüş, atın boynu ve yelesi, tüm vahşilik ve güzellik, yılların sinsi işini tamamlıyordu. Heyecanın gözyaşları yanaklarında dondu. Kalbi dolup taşıyordu. Bu geceyle ilgili her şey kanına dokunmuştu.
Sadece hissetmek, şimdi yaşamak içindi. Ama sonrasında, sonsuza dek hatırlanacaktı. Dale'in atı biraz önde bir hendekten geçti. Ranger muhteşem bir sıçrayış yaptı. Ama bazı çimenli tüylerin arasına indi ve düştü. Helen kafasının üzerinden fırladı. Uzun boyuna vurdu, kollarını gererek kaydı. Sert ve şok edici bir çarpışma onu şaşırttı. Sessizlik. Bo'nun çığlığı kulaklarında çınladı. Yüzünün altındaki ıslak çimenleri hissetti. Sonra onu kaldıran güçlü eller. Dale üzerine eğilmişti, yüzüne bakıyordu. Bo onu telaşla tutuyordu. Helen nefes nefese kalkmaya çalıştı. Göğsü çökmüş gibiydi. Nefes alma ihtiyacı işkence gibiydi. Nell, yaralanmadın. Hafifçe düştün, tüy gibi. Burada her yer çim. Zarar göremezsin, dedi Dale keskin bir sesle. Endişeli sesi belli etmemek için ilerledi. Güçlü elleri kollarını ve omuzlarını hızla taradı, kırık kemik aradı. Az önce nefesin kesildi, diye devam etti. Berbat hissettiriyor ama hiçbir şey değil. Helen biraz hava aldı, ciğerlerinde sıcak noktalar gibiydi bu. Sonra derin bir nefes, ardından dolu, nefes nefese bir nefes. Sanırım, hiç yaralanmadım, hiç de yok, diye boğuk bir sesle söyledi. Gerçekten kafa vuruşun vardı. Daha güzel bir düşüş görmedim. Ranger bunu sık yapmaz. Sanırım çok hızlı gidiyorduk. Ama eğlenceliydi, değil mi? Cevap veren Bo oldu. Ah, muhteşem. Ama, aman, korktum. Dale hala Helen'in ellerini tutuyordu. Sonra bıraktı ve ona baktı. O an, günlerdir belirsiz olan bir şeyin farkındalığıydı. Tatlı belirsizlik, yakın ve garip, rahatsız edici ve mevcut. Bu kaza, harika yolculuk için ani ve şiddetli bir son olmuştu. Ama etkisi, kanına ne girdiğinin bilgisi, asla değişmeyecekti. Ve ondan ayrılmaz olan bu orman adamıydı. Ertesi sabah Helen, birinin bağırdığını hayal ederek uyandı. Aniden doğruldu. Güneş ışığı, dağ kenarlarının yırtık ladin çizgisinde pembe ve altın renkleriyle parlıyordu. Bo açıkta diz çökmüş, titreyen elleriyle saçlarını örüyor ve aynı zamanda dışarıya bakmaya çalışıyordu. Ve çınlayan bir çığlık kayalıklardan geri geliyordu. Dale'in sesiydi o. Nell, Nell, uyan, diye çılgınca seslendi Bo. Ah, biri geldi. Atlar ve erkekler. Helen dizlerinin üstüne çöktü ve Bo'nun omzunun üzerinden dışarıya baktı. Dale kamp ateşinin yanında uzun boylu durmuş, sombrerosunu sallıyordu. Parkın açık kenarından aşağıya bakıldığında, atlı erkeklerle birlikte bir dizi eşek görünüyordu. En önde gelen binici de Helen. Roy Beeman'ı tanıdı. "İlki Roy," diye bağırdı. "Onu asla unutmam, o atı." Bo, bu demek ki amca al gelmiştir. Tabii, şanslı doğuyoruz. Güvendeyiz ve sağlıktayız. Ve tüm bunlar büyük kamp gezisinin sonunda. Kovboylara bak, bak, bu harika değil mi, diye mırıldandı Bo. Dale, kızların dışarıya baktığını görünce seslendi. Artık kalkma zamanı, amcan al burada. Helen, Dale'in görüşünden kaybolduktan sonra bir an için orada hareketsiz oturdu. Dale'in tek sesi onu bu kadar etkilemişti. Bu ziyaretçi kafilesinin ne anlama geldiğini düşününce içi sızladı, atlılar onu Pin'daki çiftliğine götürmeye gelmişlerdi. Helen'in kalbi aniden hızlı ama ağır bir şekilde atmaya başladı. Sanki göğsünün içinde boğuluyordu. "Acele edin kızlar," diye seslendi Dale. Bo çoktan dışarıdaydı, küçük derenin kenarındaki düz taşın üzerinde diz çökmüş su sıçratıyordu. Helen'in elleri titredi. Neredeyse botlarını bağlayamıyor, saçını tarayamıyordu. Bo'nun çok gerisinde kaldı. Helen dışarı çıktığında, kısa boylu ve güçlü, kaba giysiler ve ağır çizmeler giymiş bir adam Bo'nun ellerini tutuyordu. Wol, Rainer'ları destekliyorsun," diyordu. "Babanı hatırlıyorum. İyi bir adamdı." Yanlarında Dale ve Roy duruyordu. Ötesinde ise bir grup at ve binici. "Amca, işte Nell geliyor," dedi Bo yumuşakça. "Ah," yaşlı sığır adam dönerken derin bir nefes aldı. Helen acele etti. Bu amcayı tanıyacağını beklemiyordu. Ama kahverengi, parlayan yüze bir bakış yetti, mavi gözlerdeki parıltıyı ve hüznü görür görmez onu tanıdı. Annesini hatırladığı an gibi bir şeydi bu. Kollarını uzattı ve onu karşıladı. "Nell Ochinclaws tekrar," diye derin bir sesle haykırdı, onu öptü. "Seni her yerde tanırdım. Amca al," diye mırıldandı Helen. "Seni hatırlıyorum. Ama sadece 4 yaşındaydım." Wol, sorun değil," diye yanıtladı. "Bir keresinde dizimin üzerine oturduğunu hatırlıyorum. Saçların daha parlaktı, kıvırcıktı. İkisi de artık öyle değil."
16 yıl. Şimdi 20 yaşındasın. Ne güzel bir ceza. Geniş omuzlu bir kızsın. Nell, sen gördüğüm en yakışıklı Oçinklos''sun. Helen utanmış bir halde buldu kendini. Roy saygılarını sunmak için öne çıkınca elleri Oçinklos'un ellerinden kurtuldu. Roy başı çıplak, ince ve dik duruyordu. Berrak gözleri, hareketsiz yüzü ve uzattığı eli, kanıtlanmış bir sadakat ve başarının ifadesiydi. Helen de bunu hissediyordu. "Selam, Bayan Helen." "Merhaba, Bo," dedi. "İkiniz de iyi görünüyorsunuz, kahverengileşmişsiniz. Sanırım amcanız Al'ı yavaşça oyalamışsınızdır. Ama zaten onun Milton kampını isteyeceğini düşünüyordum." "Kesinlikle istedik," diye cevapladı Bo, alaycı bir şekilde. "Ah," diye nefes aldı Oçinklos, ağır bir sesle. "Oturayım." Kızları, Dale'in büyük bir çam altında inşa ettiği rastik koltuğa çekti. "Ah, yorgun olmalısın. Nasılsın?" diye sordu Helen endişeyle. "Yorgun mu? Wall, eğer öyleysem, bu şaka işi. Joe Beam'ın senin haberini bana getirdiğinde." "Wall, eskimiş yaşlı bir os gibi hissediyordum kendimi. Yıllardır bu kadar iyi hissetmemiştim. Belki iki genç ve güzel yeğenim beni yeni bir adam haline getirecek." "Amca Al, bana güçlü ve iyi görünüyorsun," dedi Bo. "Hem de genç." Tamam," diye araya girdi Al. "Seni görüyorum. Amca Al'a yapılacak çok şey var. Evet kızlar, kendimi iyi hissediyorum. Ama tuhaf, çok tuhaf. Belki, sizi güvende görmek benim için büyük bir mutluluk. O lanet yağlı Billsley'den çok korktuğumda." Helen'in ciddi bakışlarında yüzü hızla değişti. Ve tüm o serri yılların emeği, mücadelesi ve yoksunluğu ortaya çıktı. Yaşlılıkla değil, teslimiyetle değil, ama her ikisi kadar trajik bir şeydi bu. "Wall, onu boş ver, şimdi," diye ekledi yavaşça. Ve daha sıcak bir ışık yüzüne geri döndü. "Dale, buraya gel." Avcı yaklaştı. "Sanırım sana ödeyebileceğimden daha fazlasını borçluyum," dedi Oçinklos, bir koluyla her yeğeninin etrafında. "Hayır, Al, bana bir borcun yok," diye düşünceli bir şekilde geri döndü Dale, gözlerini kaçırarak. Diye homurdandı Al. "Duyunuz kızlar, şimdi dinle, vahşi avcı. Ve siz kızlar da dinleyin. Milt, seni hiç iyi görmemiştim. Yalnızca vahşi doğada, ama sanırım bunu yutmam gerekecek. Evet, öyle, bana öyle geliyor ki, sen yaptın. Ve sarhoşluktan sonra bile, konseyini tutup, kızlarımı soygundan kurtardın. Wall, bu bir erkeğin hayatında yaptığı en büyük iş. Benim için öyle oldu. Ve kırgınlığımdan utanıyorum. İşte elim." "Teşekkürler, Al," diye yanıtladı Dale, kısa bir gülümsemeyle ve uzatılan eli sıkarak. "Şimdi, burada mı kamp kuracaksın?" "Wall, hayır. Biraz dinleneceğim. Sen de kızların kıyafetlerini hazırlayabilirsin. Sonra gideceğiz. Bizimle geleceğinden emin misin?" "Kızları kahvaltıya çağıracağım," diye yanıtladı Dale ve uzaklaştı. Oçinklos'un sorusuna cevap vermeden. Helen, Dale'in onlarla birlikte Pina inmek istemediğini anlamıştı. Bu bilgi ona boş bir şaşkınlık hissi verdi. Bunu bekliyor muydu ki? "Buraya gel, Jeff," diye seslendi Al, adamlarından birine. Kısa boylu, yay bacaklı, tozlu giysiler ve güneşte beyazlaşmış yüzlü bir atlı gruptan ayrıldı. Genç değildi ama çocukça bir gülümsemesi ve parlak küçük gözleri vardı. Garip bir şekilde kambur sombrerosunu çıkardı. "Jeff, yeğenlerimle el sıkış," dedi Al. "Bu Helen, bundan sonra patronun. Ve bu Bo, çok kısa boylu. Adı Nancy'di, ama beşiğine yatırdığımda ona Bo Peep adını verdim." İsim sıkıştı. "Kızlar, bu benim ustabaşım Jeff Mulvey. 20 yıldır benimle." Bu tanıtım üçünü de utandırdı, özellikle Jeff'i. "Jeff, sırtları ve eğerleri at, dinlenmek için," dedi Al. Ustabaşı hemen hareket etti. "Nell, sanırım kıyafeti yönetmek seni eğlendirecek," diye güldü Al. "Hiçbirinin eşi yok. Bir sürü serseri var aralarında. Hiçbir kadın onları alamaz. Amca, umarım asla patronları olmak zorunda kalmam," diye yanıtladı Helen. "Wall, hemen olacaksın," diye ilan etti Al. "Kötü bir grup değiller sonuçta. Ve muhtemelen yeni bir adamım da var." Bununla birlikte Bo'ya döndü ve güzel yüzünü inceledikten sonra sordu, görünüşe göre sert bir tonla. "Carmichael adında bir kovboy gönderdin mi bana?" "İş için." Bo oldukça şaşırmış görünüyordu. "Carmichael, amca, bu ismi daha önce hiç duymamıştım," diye yanıtladı Bo, şaşkınca. Genç serseri yalan söylüyordu," dedi Oçinklos. "Ama adamın görünüşünü beğendim.
O yüzden kalmasına izin verdim. Sonra çiftçi, uzanan binicilere döndü. Las Vegas, buraya gel, diye emretti yüksek sesle. Helen, isteksizce gruptan ayrılan uzun boylu, mükemmel yapılı bir kovboyu görünce heyecanlandı. Kırmızı bronz bir yüzü vardı. Genç bir çocuğun yüzü. Helen onu tanıdı, akan kırmızı atkıyı, sallanan silahı ve yavaş, tırtıldayan yürüyüşü. Bo'nun Las Vegas'tan hayran olduğu kovboydu bu. Sonra Helen, Bo'ya bir bakış attı. O bakış ona lezzetli, neredeyse karşı konulmaz bir gülme isteği verdi. Genç kadın da isteksizce yaklaşıyordu, yüzü kızarmış ve düşkün bir ifadeyle. Helen, Bo'nun gerçek bir rahatsızlık yaşadığını ilk kez görüyordu. Bo önce beyazladı, sonra gül gibi kıpkırmızı oldu. "Söyle, yeğenim Carmichael adını hiç duymadığını söyledi," dedi Al, ciddi bir şekilde. Kovboy önünde duruyordu. Helen, amcasının adamlarıyla zor başa çıkmakla ünlü olduğunu biliyordu. Ama burada rahatlamış görünüyordu, gözlerindeki parıltıyla memnundu. "Kıyı, patron, kendimi tutamam," diye uzattı kovboy. Burası eski güzel Texas Stock. Şimdi utanmış görünmüyordu. Soğukkanlı, rahat, berrak gözlüydü. Helen'in o gün sevdiği o sıcak genç yüz ve dalgın bakışlar aynıydı. "Texas, siz Panhandle'dan gelenler hep Texas'ı bağırıyorsunuz. Teksaslıların Missouri'den başkasını yendiğini hiç görmedim," diye sinirli bir şekilde cevap verdi Al. Carmichael sessizliğini korudu ve kızlara bakmaktan dikkatlice kaçındı. "Wall, sanırım hepimiz sana Las Vegas diyeceğiz," diye devam etti çiftçi. "Yeğenim seni bana iş için gönderdiğini söylememiş miydi?" Bunun üzerine Carmichael'ın rahat tavrı kayboldu. "Şimdi, patron, hafızamın köşelerini sakinleştir," dedi. "Sadece söylüyorum. Bana bunu söyleme. Hafızam PORE değil," diye yanıtladı Al, onu taklit ederek. "Uzun bir konuşma. Söylediğin şey, yeğenimin senin adına iyi bir kelime söyleyeceğiydi." Burada Carmichael, Bo'ya çekingen bir bakış attı. Bo tamamen üzgün bir ifade takınmıştı. Yüzünde her anlamı belirsiz bir şey vardı. Çünkü Helen bunu bir karışım olarak okuyordu, korkudan ve hayranlıktan. Gözleri büyük ve alevliydi. Her iki yanağında kırmızı bir leke büyüyordu. "Peki, sen de öyle değil misin?" diye sordu Al. Yaşlı çiftçinin kovboydan diğerlerine attığı bakıştan Helen, Carmichael'ın masrafına eğlenildiği hissini yakaladı. "Evet efendim, anladım," diye yanıtladı kovboy aniden. Tamam, işte yeğenim. Şimdi bakalım, iyi bir kelime söylüyor mu?" Carmichael Bo'ya baktı. Bo da ona. Bakışları tuhaftı, meraklı ve utangaçtı. Bo gözlerini indirdi. Görünüşe göre kovboy, kendisinden isteneni unutmuştu. Helen yaşlı çiftçinin koluna elini koydu. "Amca, olanlar benim hatamdı," dedi. "Tren Las Vegas'ta durdu. Bu genç adam bizi açık pencerede gördü. Yalnız, ev özlemi çeken ve batıda kaybolmuş kızlar olduğumuzu tahmin etmiş olmalı. Bizimle konuştu, güzel ve dost canlısı. Seni tanıyordu ve bana eğlenceli geldiğini düşündüğüm bir şeyle, ona iş vereceğini düşündüm. Boyu takılmak için de kesinlikle onun adına iyi bir söz söyleyeceğini söyledim." Yani bu kadar," diye yanıtladı Al, neşeli gözlerle Bo'ya döndü. "Wall, bunu burada sakladım, Las Vegas Carmichael, söz gibi. Hadi bakalım, iyi sözün nerede? Yoksa işini kaybetmesini istemiyorsun." Bo, amcasının şakasını tam kavrayamamıştı. Çünkü ciddi bir şekilde kovboya bakıyordu. Ama bir şeyi kavramıştı. "O, batıda ilk kez bize nazikçe konuşan kişiydi," dedi, amcasına dönerek. "Wall, bu kelime oldukça güzel ama yeterli değil," diye yanıtladı Al. Dinleyici grubundan hafif kahkahalar geldi. Carmichael yana kaydı. "O, sanki iyi bir ata binecek gibi görünüyor," diye cesaret etti Bo. "Gördüğüm en iyi horseman," diye içtenlikle onayladı Al. Ve söz mü?" diye umutla ekledi Bo. Bo, silahını alçak tutuyor. Tıpkı Jim Wilson ve o Texas silahlı savaşçıları gibi. "Sanırım bu iyi bir kelime sayılmaz. O zaman, onun adına kefalet ederim," dedi Bo, "kesinlikle." "Dıt halleder." Ochinclaws kovboya döndü. "Las Vegas, sen bizim için bir yabancısın. Ama kıyafette hoş geldin ve umarım bizi hiç hayal kırıklığına uğratmazsın." Ochinclaws'un tonu, şakadan samimiyete döndü. Helen bunu fark etti. Eski çiftçinin yeni ve gerçek adamlara ihtiyacı vardı. Zorlu günlerin ima edilmesi açıktı. Carmichael, Bo'nun önünde duruyordu. Elinde sombrero, onu döndürüyordu.
Açıkça söyleyemediği kelimelerle dolup taşıyordu. Ve kız bakıyordu, çok genç ve tatlı, kızarmış yüzü ve parlayan gözleriyle. Helen o an, küçük kafa karışıklığından çok daha fazlasını hissetti. Bayan Raynor, ben kıyıda, teşekkür ederim, diye kekelerken söyledi. Rica ederim, diye yumuşakça yanıtladı. Ben bir sonraki trende bindim, diye ekledi. Bunu söylediğinde Bo doğrudan ona bakıyordu ama duymamış gibiydi. Adın ne, diye aniden sordu Bo. Carmichael, duydum, ama amca sana Las Vegas demedi mi? Kıyı, ama bu benim suçum değildi. O inek yumruklayan kıyafet bana yüklendi. Daha iyisini bilmiyorlar. Şakaya gelir ama buna cevap vermem. Şimdi, Bayan Bo, gerçek adım Tom. Seni Las Vegas dışında başka bir isimle çağıramazdım, diye yanıtladı Bo, çok tatlı bir sesle. Ama, affedersiniz, ben bunu sevmiyorum, diye bağırarak konuştu Carmichael. İnsanlara sık sık isimler takılır, hoşlanmazlar, dedi Bo, derin bir niyetle. Kovboy kızardı. Helen de anlamıştı. Bo, tren kalkarken cesurca bağırdığı son lakabı tahmin etmişti. Las Vegas. Aynı zamanda Bay Carmichael. Tam o sırada utanmış genç adam, Dale'in kızlara kahvaltıya gelmelerini çağıran sesiyle kurtuldu. O yemek, Helen için Paradise Park'taki son yemekti. Garip ve açıklanamaz bir kısıtlama vardı havada. Söyleyecek pek bir şeyi yoktu. Bo en yüksek ruh halindeydi. Evcil hayvanlarla dalga geçiyor, amcası ve Roy ile şaka yapıyor, hatta Dale'i de eğlenceye sokuyordu. Avcı biraz ciddi görünüyordu. Roy her zamanki gibi kuru ama sıcakkanlıydı. Ochinclaws ise ilgili bir seyirci olarak yakında oturuyordu. Tom ortaya çıktığında, kedi zarafetiyle kampın içine uzanarak, sanki ayrıcalıklı bir evcil hayvan olduğunu biliyormuş gibi, çiftçi kendini zor tutabildi. Dale, o lanet puma bu, diye boşaldı. Tabii, o Tom. Onu yakalamalı ya da zincirlemeli. Pumalara ihtiyacım yok, diye itiraz etti Al. Tom bir kedi yavrusu kadar evcil ve güvenli. Wall, istersen kızlara söyle. Ama ben değilim. Ben yaşlı bir horsam, benim. Amca Al, Tom yatağımın ayak ucunda kıvrılıp uyuyor, dedi Bo. Ah, ne? Dürüst Hintli, diye yanıtladı. Öyle değil mi, Nell? Helen gülümseyerek başını salladı. Bo Tom'u yanına çağırdı. Büyük kedi geldi, uzanmış patilerinin üzerine başını koydu, tam Bo'nun yanında, yemekten parça dilenerek. Wall, buna asla inanmazdım, diye bağırdı Al, büyük başını sallayarak. Dale, bir kez bile. O büyük kediler beni patikalarda takip etti, ormanın içinden, ay ışığında ve karanlıkta. Ve onların korkunç ağlamasını duydum. Dünyada bir pumanın sesini yenebilecek hiçbir vahşi ses yok. Tom hiç o ağlamalardan birini çıkarıyor mu? Bazen geceleri, diye yanıtladı Dale. Wall, affedersiniz, umarım o yaramazı Pin'a getirmezsin. Getirmeyeceğim. Bu hayvanat bahçesiyle ne yapacaksın? Dale, çiftçiye dikkatle baktı. Sanırım hallederim, Al. Ama sen benim çiftliğime geliyorsun. Ne için? Al başını kaşıdı ve avcıya şaşkınlıkla baktı. Wall, arkadaşları ziyaret etmek gelenek değil mi? Teşekkürler, Al, bir dahaki kağız yoluna bindiğimde, belki ilkbaharda, uğrar, nasıl olduğunu görürüm. İlkbahar, diye boşaldı Ochinclaws. Sonra üzgünce başını salladı. Uzak bir bakış gözlerinden geçti. Sanırım çok geç arayacaksın. Al, şimdi iyileşeceksin. Bu kızlar, şimdi, seni iyileştirecekler. Sanırım seni hiç bu kadar iyi görmemiştim. Ochinclaws o dönemde daha fazla vurgulamadı. Ama diğer adamlar Dale'in kampını ve evcil hayvanlarını görmeye gittiğinde, Helen hızlı kulakları yakaladı. Konu yenilenmişti. Sana soruyorum, gelir misin? Ochinclaws alçak ve hevesle söylüyordu. Hayır, oraya uyum sağlayamam, diye yanıtladı Dale. Milt, mantıklı konuş. Ayı avlayıp kedi evcilleştirmeye sonsuza kadar devam edemezsin, diye itiraz etti yaşlı çiftçi. Neden olmasın, diye sordu avcı, düşünceli bir sesle. Ochinclaws ayağa kalktı. Sinirli olmaktan kaçınmak için kendini tuttu ve Dale'in koluna elini koydu. Bunun bir nedeni, Pin'da sana ihtiyaç duyulması. Nasıl? Bana kim ihtiyaç duyar? Evet, biliyorum. Hızlı oynuyorum. Ve Billsley benim düşmanım. Çiftlik ve her şey Nell'e gidecek. Çiftlik bir adam tarafından yönetilmeli, güçlü bir adam. Farkında mısın? Büyük bir iş. Ve seni ustabaşım yapmayı teklif ediyorum, şu anda. Al, biraz nefesimi alıyorsun, diye yanıtladı Dale.
Ve kesinlikle minnettarım. Ama gerçek şu ki, işi üstleyebilsem bile, inanmıyorum ki isterim. O zaman kendini iste. Yakında gelecekti. İlgilenirdin. Bu ülke gelişecek. Yıllar önce gördüm. Hükümet Apaçileri buradan kovacak. Yakında çiftçiler akın edecek. Büyük bir gelecek, Dale. Şimdi içeri girmek istiyorsun. Ochinclaws tereddüt etti. Sonra daha alçak seslendi. Ve kızla şansını dene. Senin yanında olacağım. Dale'in sağlam formunda hafif titreşimli bir hareketlenme belirdi. Sen tam bir noktasın, diye bağırdı. Dottie, ben mi? Dottie, diye boşaldı Ochinclaws. Sonra küfretti. Kısa sürede sana ne olduğunu söyleyeyim. Ama o konuşmalar çok yaşlı bir aptalın konuşması gibi. Neden? Çünkü o harika kız bana asla bakmaz, diye yanıtladı Dale, basitçe. Onu zaten bakarken gördüm, diye açıkladı açık bir şekilde. Dale, yaşlı çiftçiyle tartışmanın umutsuz olduğunu anlar gibi başını salladı. Boş ver, diye devam etti Belki aptalca yaşlı bir aptalam, özellikle sana ilgi duyduğum için. Ama tekrar ediyorum, Pina iner misin ve benim ustabaşım olur musun? Hayır, diye yanıtladı Dale. Milt, benim oğlum yok ve Beasley'den korkuyorum. Bu, telaşlı bir fısıltıyla söylendi. Beni utandırıyorsun, dedi Dale, boğuk bir sesle. Gelemem, yok, cesaret. Ne yok? Benim neyim var bilmiyorum. Ama korkarım ki, oraya gelseydim öğrenirdim. Kız geldi. Bilmiyorum. Ama maalesef öyle. Ve gelmeyeceğim. Evet, olacaksın. Helen, kalbi hızla atarken ve kulakları karıncalanırken uzaklaştı. Kendisi için söylenmemiş olanı çok uzun dinlemişti. Ama pişman değildi. Dere boyunca birkaç adım yürüdü. Çam ağaçlarının altından çıkıp parkın açık kenarında durdu. Güzel sahnenin huzursuzluğunu hissetti. Sonraki anlar, Paradise Park'ta geçirdiği tüm hayatı boyunca en mutlu ve en derin zamanlardı. Hemen ardından amcası onu aradı. Nell, bu avcı sana siyah osu vermek istiyor. Ve sana diyebilirim, onu al. Ranger, ona verebileceğimden daha iyi bir bakımı hak ediyor, dedi Dale. Çoğu zaman ormanda özgürce koştu. Onu alırsa çok memnun olurum. Tazı Pedro'yu da. Bo, Dale'den kız kardeşine gösterişli bir bakış attı. Tabii ki Ranger'ı alacak. Sadece onu bana san. Dale orada beklentiyle duruyordu. Elinde bir battaniye tutuyordu, atı eğerlemeye hazır. Carmichael, Ranger'ın etrafında o değerlendirici kovboy bakışıyla dolaştı. Las Vegas, atlar hakkında bir şey biliyor musun, diye sordu Bo. Ben mi? Eğer bir gün bir hos alırsan ya da takas edersen, beni orada bulundur, diye yanıtladı Carmichael. Ranger hakkında ne düşünüyorsun, diye devam etti Bo. Onu hemen satın alırdım, eğer yapabilseydim. Bay Las Vegas, çok geç kaldınız, dedi Helen, atın yanına ilerlerken. Korucu benim. Dale battaniyeyi düzeltti, katlayıp atın üzerine attı. Sonra güçlü bir hareketle eğri yerine yerleştirdi. Bunun için çok teşekkür ederim, dedi Helen yumuşakça. Rica ederim, çok memnun oldum, diye yanıtladı Dale. Birkaç saniye sonra kayışları çevik ve güçlü çekişlerle devam etti. İşte hazır. Sonra kolunu eğerin üzerine koydu ve Helen ayağa kalkarken ona baktı. Ranger'ı okşuyor, düzeltiyordu. Helen, şimdi güçlü ve sakin, kadınsı bir sırra sahipti. Onun soğukkanlılığı dürüst görünüyordu ve Dale doğrudan bakıyordu. O da sakin görünüyordu. Ama inceliğinin altında bronz yüzü hafifçe soluktu. Ama sana teşekkür edemem. Asla karşılığını veremeyeceğim. Bana ve kız kardeşime hizmetin için, dedi Helen. Sanırım denemene gerek yok, diye karşılık verdi Dale. Ve benim hizmetim, dediğin gibi, benim için de iyi oldu. Bizimle Pina mı gidiyorsun? Hayır. Ama yakında gelecek misin? Sanırım çok yakında değil, diye yanıtladı ve bakışlarını kaçırdı. Ne zaman? Bahardan hemen önce. Bahar. Bu uzun bir zaman. Beni daha erken görmeye gelmez misin? Eğer Pina inebilirsem. Batıda edindiğim ilk arkadaş sensin, dedi Helen içtenlikle. Daha çoğunu kazanacaksın ve sanırım yakında, ormanda kalan adamı unutacaksın. Hiçbir arkadaşımı asla unutmam. Ve sen, en büyük arkadaşım oldun şimdiye kadar. Hatırlamaktan gurur duyacağım. Ama hatırlayacak mısın? Pina geleceğine söz verir misin? Sanırım. Teşekkür ederim. O zaman her şey yolunda. Dostum, hoşça kal. Hoşça kal, dedi, elini kavrayarak. Bakışları berrak, sıcaktı, güzeldi. Ama hüzünlüydü.
Oçinklos'un samimi sesi büyüyü bozdu. Sonra Helen, diğerlerinin de bilmiş olduğunu gördü. Bo yakından bilmişti, yüzü samimi ve mutluydu. Herkes bir anda veda etti dala. Paket eşekler yeşil yamaça doğru topallayarak ilerledi. Helen en son binen oldu. Roy ise avcıyı en son terk eden. Pedro isteksizce geldi. O kahverengi, kokulu patikaya tırmanan neşeli, şarkı söyleyen bir trendi. Koyu ladinlerin altından geçiyorlardı. Helen kesinlikle mutluydu, ama göğsünde bir sızı vardı. Yamaçın yarısında patikada bir dönüş geldi ve buradan açık bir uçurum görünüyordu. Zaman uzun görünmüştü ama sonunda oraya vardı. Ranger'ı tuttu, bir an durarak parka baktı. Orada esniyordu, koyu yeşil ve parlak altın, batı güneşinin altında. Muhteşem, vahşi, yalnız. Sonra Dale'i gördü. Çam ve ladin arasındaki açık alanda duruyordu. Helen el salladı. O da selamını geri verdi. Roy tam o anda ona yetişti ve atını durdurdu. Sombrerosunu sallayarak bir çığlık attı, keskin, uyuyan yankıları uyandıran bir çığlık. Uçurumdan uçuruma gidiyordu. Shoremilt, yalnız olmanın ne demek olduğunu hiç bilmiyordu, dedi Roy, sanki yüksek sesle düşünüyordu. Ama şimdi bilecek. Ranger kendi isteğiyle çıktı ve kenardan dönerek Ladin ormanına girdi. Helen, Paradise Park'ı gözden kaybetti. Saatlerce sonra gölgeli, kokulu bir patikada sürdü. Renklerin güzelliğini ve vahşiliği hissetti. Suyun mırıltılarını, şırıltılarını ve kükremesini duydu. Ama yine de zihninde o heyecanlandıran, tatlı ve önemli farkındalık dönüp duruyordu. O avcı, ormanın o garip adamı. Doğaya bu kadar derinlemesine hakim olan, duyguları karşısında bu kadar yabancı görünen, bu kadar mesafeli ve sade olan, onu geliştiren, aşık olan unsurlar gibiydi güçlü. Ve bunu bilmiyordu. Dale, yüzü ve kolu havada durdu. Helen'in ata binişini ve ormanda bir çıkıntıda kaybolmasını izledi. O geniş ladin yamacı onu yuttu. Gitmişti. Yavaşça Dale kolunu indirdi. Tuhaf bir sonluluk vardı o harekette. Etkileyici bir umutsuzluk ve bu umutsuzluğun kendisi bile baygın bir şeydi. Parka, kampına ve avcının birçok görevine döndü. Park aynı gibi görünmüyordu. Evi de, işi de. Bu his doğal, diye tek sözledi, kabullenmiş bir şekilde. Ama benim için kesinlikle Care. Arkadaş edinmenin sonucu budur. Nell ve Bo, onlar fark yarattı. Daha önce hiç bilmediğim bir fark. Bu farkın yalnızca sorumluluk farkı olduğunu düşündü. Kızların dostluğunun cazibesi ve canlılığı ve sonunda arkadaşlık. Artık nedenler aradan çekilince bu durum geçecekti. Kampta bir saat çalışmadan önce bir değişim olduğunu fark etti. Ama beklediği değişim bu değildi. Her zaman görevlere aklını koyardı önce, ne olursa olsun. Şimdi ise çalışıyordu ama düşünceleri garip bir şekilde başka yerdeydi. Küçük ayı yavrusu topuklarında inledi. Evcilleştirilmiş geyik sanki sorgular gözlerle bakıyordu. Büyük puma yumuşakça buraya, oraya yürüdü, sanki bir şey arıyormuş gibi. Hepiniz onları özlüyorsunuz. Şimdi, sanırım, dedi Dale. Onlar gitti. Benimle iyi geçinmek zorundasınız. Evcil hayvanlarına karşı belirsiz bir rahatsızlık yaklaşımı onu şaşırttı. Hem sinirlendi hem de kendinden şaşırdı. Tamamen yabancı bir ruh hali. Birkaç kez eski alışkanlık geçici bir soyutlama getirdi ve her defasında Helen ile boyu arar buldu kendini. Her seferinde şok daha da güçleniyordu. Onlar gitmişti ama varlıkları hala orada oyalanıyordu. Kamp işleri tamamlandıktan sonra, kızların çadır olarak kullandığı eğime doğru indi. Ladin dalları kurumuş kahverengi ve yanmış, rüzgar çatıyı ters çevirmişti, yanlar eğiliyordu. Bu küçük yerleşim yerinin artık bir faydası kalmamıştı. Belki aşağı çekebilirdi. Dale, bakışlarının istemsizce defalarca o yana yöneldiğini fark etti. Bu yüzden yürüdü, yok etme niyetiyle. Roy ile birlikte Lean-to'yu inşa ettiklerinden beri ilk kez içeri adım attı. Hiçbir şey, daha kesin bir deneyim değildi bu. Garip bir his sardı onu, ona tamamen anlaşılmaz. Battaniyeler orada yatıyordu. Ladin dallarının üzerinde, dağılmış ve aceleyle geri atılmış. Ama yine de ince formların yuvarlak kıvrımlarından bir şeyler vardı o yuvada. Bo'nun sık sık giydiği siyah bir atkı yastığın üzerindeydi. Helen'in saçına taktığı kırmızı bir kurdele, dalda asılıydı. Bunlar unutulan tek şeylerdi. Dale onlara baktı dikkatle. Sonra battaniyelerine, etrafındaki kokulu küçük barınağa baktı. Ve dışarı çıktı. Rahatsız edici bir bilgiyle.
Helen ve Bo'nun bu kadar saatler geçirdiği yeri yok edemezdi. Bunun üzerine çalışkan bir ruh haliyle Dale tüfeğini aldı ve avlanmaya çıktı. Kış geyik eti henüz hazır değildi. Uygun bir eylem ruhuydu bu. Uzağa tırmandı. Birçok geyiğin yanından geçti, onları öldürmek cinayet gibi görünüyordu gözüne. Sonunda vahşi bir teke fırladı ve Dale ateş etti. Tüm leşi paketleyip kampa taşımak gibi kendine devasa bir görev koydu. Bu yük altında ağaçların altında sendeleyerek ilerledi, özgürce terledi, birçok kez nefes almak için durdu. Zahmetle acı çekerek sonunda kampa ulaştı. Geyik cesetini omuzlarından kaydırdı. Üzerinde dururken göğsü zorlanıyordu. Şimdiye kadar gördüğü en iyi genç dolarlardan biriydi bu. Ama onu takip ederken, harika bir şut atarken ya da eve bir ağırlık taşırken, hiçbir aşamada değil, avcının eski neşesini yaşayamamıştı. "Biraz beslenmemden kaçtım," diye düşündü, sıcak terini silerken. "Belki biraz kafayı yemiş. Ala dediğim gibi. Ama bu geçer." Ama durum ne olursa olsun, geçmedi. Eskiden olduğu gibi, uzun bir avdan sonra kamp ateşinin yanında yaslandı. Altın renkli gün batımının surlar üzerindeki değişimini izledi. Eskiden olduğu gibi, yumuşak tüylü kafasına elini koydu evcil puma üzerinde. Eskiden olduğu gibi, altının önce kırmızıya sonra karanlığa dönüşmesini izledi, alacakaranlık bir battaniye gibi düşerken. Şelalenin rüya gibi, sakin mırıltısı. Eski tanıdık güzellik, vahşilik, sessizlik ve yalnızlık. Hepsi oradaydı. Ama eski içerik, garip bir şekilde yok olmuştu. Ayık bir şekilde itiraf etti. Kızların mutlu arkadaşlığını özlüyordu. Yavaş içe dönük düşüncesinde Helen'i Bo'dan ayırt edemiyordu. Yatağını ararken hemen uyuyamadı. Her zaman, birkaç uyanık andan sonra sessizlik çöker ya da rüzgar çamların arasından inlerdi ve o uyuklardı. Bu gece farklıydı. Yorgun olmasına rağmen uyku gelmiyordu. Vahşi doğa, dağlar, park, kamp, hepsi bir şeyler kaybetmiş gibiydi. Karanlık bile boş görünüyordu. Ve sonunda Dale uyuduğunda, huzursuz rüyalar rahatsız etti onu. Keskin kenarlı, çelik gibi parlak şafakta görevlerine başladı. Geyik takipçisinin yaylı adımlarıyla. O yorucu günün sonunda, eski heyecanlarla, hareketle, tehlikeli ve yeni gözlemlerle dolu bir gündü. Ama sonunda itiraf etmek zorundaydı. Artık kovalamaca ona yetmiyordu. O gün birçok kez, yükseklerde rüzgar yüzüne vururken, altındaki geniş yeşil ladin dalgaları içinde, kendini öyle bulmuştu, görmeden bakıyor, nesneye varmadan duruyor, hiç olmadığı kadar rüya görüyordu. Bir keresinde muhteşem bir geyik kayalık bir sırta çıkıp ıslık çaldı. Görünmez rakiplere meydan okuyarak duruyordu. Her avcının nabzını yükseltecek bir hedefti bu. Dale tüfeği bile kaldırmadı. O anda kulağına Helen'in sesi çalındı. "Milt Dale, sen bir kızılderili değilsin. Kendini bir avcının vahşi hayatına adamak bencilce. Bu yanlış. Bu yalnız hayatı seviyorsun ama bu iş değil. Başkalarına yardım etmeyen iş, gerçek bir erkek işi değildir." O andan itibaren vicdan onu işkence etti. Sevdiği şey değil, yapması gereken şeydi hesaplanması gereken. Yaşlı Al Ochin Claus haklıydı. Dale gücünü ve bilgeliğini boşa harcıyordu. Batı'nın gelişimine payını vermek için gitmesi gerekiyordu. Artık olgunluğa ulaşmıştı. Doğanın yasasını bilen biri olarak, insanların varlık için, yer için, sahiplik için yürüttüğü mücadelenin anlamını anlamaya başlamıştı. Onlardan ve işten uzak durması için artık bir neden yoktu. Dale işten nefret etmezdi. Ama özgürlüğü severdi. Yalnız olmak, doğayla yaşamak, elementleri hissetmek, emek ve hayal kurmak, boş durmak, tırmanmak, görevden, endişeden, kısıtlamadan, insanların küçük çıkarlarından bağımsız uyumak. Bu her zaman onun yaşama idealiydi. Kovboylar, biniciler, koyun çobanları, çiftçiler, bunlar bir yerden diğerine gidip gelen, az paraya çalışan insanlardı. Güzel bir şey yoktu bunda, önemli bir şey yoktu. Çocukken her türlü menzil işinde çalışmıştı ve o sıradan çabayı en çok odun kesmeyi sevdiği için yapardı. Bir keresinde sığır markalama işini bırakmıştı. Çünkü yanan deri kokusu, korkmuş buzağının çığlığı mide bulandırmıştı onu. Eğer erkekler dürüst olsaydı, sığırları yara bırakmanın gereği kalmazdı. Ama Dale'in felsefesi, soğuk, net ve kaçınılmaz. Helen Rayner'ın sözlerindeki insani çekicilikle sarsılmaya başladı. Peki ne yapmalıydı? Vahşi doğaya olan sevgisini kaybetmek zorunda değildi. Ama kendini fark etmeliydi. O kızın birçok tesadüfi sözü derinliğe sahipti.
Gençti, güçlüydü, zekiydi. Başkaları için bir şeyler yapabilirdi. Kim? Eğer bu önemliyse, orada zavallı yaşlı bayan Kes vardı, artık yaşlı ve topal. Çizmelerinde ölen Aloçinklos vardı, düşmanlarından korkan ve emeğinin meyvelerini almak için kanını döken. İki kız vardı. Helen ve Bo, batıya yeni ve garip olanlar. Büyük bir çiftlik yaşamı ve rakip çıkarların sorunu. Dale, Pine adlı küçük köydeki insanları daha fazla düşündü. Başarısız olanları, hayatları zor olanları, iyilikle daha mutlu olabilecekleri olanları. Peki, Milt Dale'in kendine karşı görevi neydi? Cevap çan gibi net geldi. Görevinin ikisini birden yapmak olduğunu. Küçük köy Pine ve tüm dünya, onun gibi adamlara ihtiyaç duyuyordu. Doğaya, ormana, vahşi doğaya gelişimi için gitmişti. Ve tüm geleceğine dair yargıları ve çabaları bu eğitimin bir sonucu olacaktı. Böylece yalnız parkının karanlığı ve sessizliğinde yatan Dale, ulaştığı sonucun yalnızca bir mücadelenin başlangıcı olduğunu fark etti. O mücadelenin tam doğasını belirlemek uzun bir iç sorgulama gerektirdi. Ama sonunda, Helen Rayner'ın bir adam olarak görevini açığa çıkardığı paradoksa dönüştü. Bunu kabul ediyordu. Ama garip bir engelle karşılaşıyordu, yanına asla yaklaşamayacağı korkusunun kafa karıştırıcı, çalkantılı, tatlı korkusunda. Aniden, tüm düşünceleri o kızın etrafında döndü. Kafası karıştı, dengesini yitirirken yabancı ve garip fikirlerle dolup taşıyordu. Ertesi gün uyandığında kavga ciddiyetle başlamıştı. Uykusunda zihni aktif kalmıştı. Onu karşılayan fikir, gün doğumu kadar güzeldi. Oçinklos'un önemli sözlerini hatırlayarak parladı. Kızla şansını dene. Yaşlı çiftçi yaşlanmıştı. Olasılığın ötesindeki şeylere işaret etmişti. Dale için bir şans fikri, bilincinde yalnızca bir an kaldı. Yıldızlar ulaşılmazdı. Hayat kavranamaz bir şeye benziyordu. Doğanın sırrı yalnız dünyada değildi. Bu teoriler, Helen Rayner'ın kanıtlaması kadar imkansız görünüyordu belki de. Yine de onun hayatına bu garip girişi büyük bir yıkım yaratmıştı. Boyutunu ancak fark etmeye başlamıştı. Bir ay boyunca ormanda yürüdü. Ekim ayıydı, hala altın gibi. Yılın tatmin edici mevsimi. Ve her yerde kocaman yeşil alanda, görkemli meşe ve titrek ağacı güzel bir kontrast oluşturuyordu. Tüfeğini taşıdı ama hiç kullanmadı. Kilometrelerce tırmandı, hiçbir görünür amaç olmadan. Ama gözü ve kulağı hiç bu kadar keskin olmamıştı. Çalışma saatlerini bir burunda geçirirdi. Uzaklığı izlerdi. Altın parlak titrek yaprağın koyu yeşil dağ yamaçlarından parladığı o anları. Kendini bir titrek korusuna atardı, o ışıltıda, altın, mor ve kırmızı bir perde gibi yatardı. Beyaz ağaç gövdeleri gölgeyi çizerdi. Titrek yapraklar ise esintiden bağımsız, durmaksızın titrerdi, harika bir şekilde, nabız gibi, kontrolsüz. Sık sık yosun kaplı bir kayanın yanında yaslanıp dağ deresini dinlerdi. İzlerdi, hissederdi. Zihninde ise ürkütücü, koyu gözlü bir kız hayalini taşıyordu. Yalnız tepelerde, bir kartal gibi, oturup Paradise Park'a bakardı. Daha fazla ve daha güzeldi. Ama bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. Onu hiçbir zaman dolduramayacak, asla tamamen ve her şeyiyle ona ait olamayacaktı. Ekim sonlarında ilk kar yağdı. Güney tarafında hemen eridi. Parkın kuzey yamaçları ve üst kenarlar beyaza büründü. Dale kış stokunu iyileştirmek ve depolamak için hızlı ve çok çalışmıştı. Günlerce odun kesti, parçaladı. Koyu gri hızla kayan fırtına bulutlarını izledi ve geldiklerinde onları karşıladı. Bir keresinde patikalarda 10 feet kar yağacaktı, bahara kadar karla kaplı kalacaktı. Pina inmek imkansız olacaktı. Ve belki uzun kış boyunca bu garip, isimsiz duygu bozukluğundan iyileşecekti. Kasım ayı zirvelerde fırtınalar getirdi. Parkta her gün kar fırtınaları yağdı. Ama güneşli güney tarafı, Dale'in kampının bulunduğu yer, sonbahar rengini ve sıcaklığını korudu. Kışın geç saatlerinde kar yağmaya başladı bu tenha köşeye de. Nihayet o sabah geldi. Keskin ve parlak. Dale, yüksekliklerin geçilmez olduğunu gördü. Bu farkındalık ona dokunaklı bir pişmanlık getirdi. Helen Rayner'ı tekrar görmek istediğini, ta ki çok geç olana kadar tahmin etmemişti. Bu gözlerini açtı. Şiddetli bir eylem çılgınlığı takip etti. Fiziksel olarak yoruldu ama ruhsal olarak kendine yardım edemedi. Batıya baktığında gün batımıydı. Pembe kar kubbelerine baktı, koyu altın renkli ladin püskülüne. Ve o anda gerçeği buldu. O kızı çok seviyorum. O kızı seviyorum,
diye seslendi, uzaktaki beyaz zirvelere, rüzgarlara, hapishanesinin yalnızlığına ve sessizliğine, büyük çamlara, mırıltı veren dereye ve sadık evcil hayvanlarına ulaşan bir sesle. Öyleydi. Zayıflığının, şaşırtıcı gerçeğin, umutsuz bir konumun trajik itirafıydı bu. İçinde oluşan değişim için acınası bir bahane. Dale'in mücadelesi, ruhuyla yüzleştiğinde orada sona erdi. Kendini anlamak için zorlu, endişeli, bitmek bilmeyen şüphe ve hayret dolu günlerden kurtulacaktı artık. Ama huzursuzluğun, belirsizliğin ateşi, hiçbir şeydi aniden yükselen aşk işkencesiyle karşılaştırıldığında. Ciddi bir düşünceyle kamp ateşlerine, yemeklere, evcil hayvanların bakımına, atlara, eğerlerin ve yük koşumlarının onarımına koyuldu. Mokasen ve av kıyafetleri için Buckskin'i iyileştirdi. Yani günleri boş değildi. Ama tüm bu iş onun için alışkanlıktı. Zihin uygulaması gerektirmiyordu. Ve Dale, yalnız vahşi doğanın bazı insanları gibi, vahşiye karşı bir düşünceydi geri adım atmak. Aşk onu acı çeken biri yaptı. Bilinçsiz teslimiyetinin şaşkınlığı ve utancı. Kesin umutsuzluğu, vahşi olan her şeyle uzun yıllar boyunca birlikteliği, yalnız ve güzel doğanın harika içgörüsü ve onun her şeyi bilen bir varlık olmadığının ani ortaya çıkışı, insanın acımasız sıradan kaderinden muaf olmadığının farkındalığı. Tüm bunlar ona erkekliğinin ve tutkusunun gücünü gösteriyordu. Seçtiği hayat, tüm hayatlar arasında, sevgiyi en çok üzmek için hesaplanmış olandı. Helen Rainer onu rahatsız ediyordu. Güneş ışığında kampın etrafında onun çevik, enerjik bedenini tasvir etmeyen bir yer yoktu. Karanlık, düşünceli gözleri, etkileyici ve kararlı dudakları, güçlü ama o kadar tatlı gülümsemesi her yerdeydi. Geceleri oradaydı, ince bir hayalet gibi, inleyen çamların altında dolaşıyordu. Her kamp ateşi kalbinde parlayan bir ışık taşırdı, ruhunun beyaz ışığı. Doğa, Dale yalnızlığı ve sessizliği sevmeyi öğretmişti. Ama sevginin kendisi anlamlarını öğretti ona. Yalnızlık, kartal için yaratılmıştı kayada, lanet dağ köknarı için, yalnız ve kıvrımlı zirvesinde büyümek için, geyik ve kurt için. Ama insanlar için tasarlanmamıştı bu. Vahşi yerlerin sessizliğinde yaşamak, her zaman kendine takıntılı olmaktı, düşünmek ve hayal etmek, mutlu olmak. Ama bu, insan tarafından ne kadar peşinden koşulursa olsun, onun için iyi değildi. İnsana otoriter arzular verilmeliydi. Ulaşılabilir arzular. O halde, ulaşılmak istenen bir kadının hafızasıyla yaşamak, bir adamın tutkuyla arzuladığı ama neredeyse dayanılmaz bir yalnızlıktı. Dale sırrıyla yalnız. Ve o parktaki her çam onu gördü, sarsılmış ve çözülmüş. Gecenin karanlık perdesinde, rüzgar ve soğukla. Zirvelerde şelale donmuştu. Sessizlik dayanılmaz bir haldeydi. Uykuya ayrılması gereken birçok saat, soğuk, beyaz, acımasız yıldızların altında, yalnız çam ağaçlarının altında dolaşıyordu. Dale'in anısı onu ele veriyor, onun kısıtlamasıyla alay ediyor, her şeyden mahrum bırakıyordu, barıştan bile. Hayal gücü, aşkla keskinleşerek resimler ve hayaller ve duygular yaratıyordu, onu panikle sürükleyen bir duygu. Helen Rainer'ın güçlü, şekilli kahverengi elini düşündü. Bin farklı hareketi onu rahatsız ediyordu. Kamp ateşi görevlerinde ne kadar hızlı ve ustalıklıydı. Koyu saçlarını ne kadar zarif ve çabuk örüyordu. Evcil hayvanlarından biri yaralandığında ne kadar nazik ve ustaca bakım yapıyordu. Tehlikeli yüksekliklerde korkudan göğsüne sıkıca yapıştığında ne kadar etkileyici bir sesti. Koluna konulduğunda ne kadar tarif edilemez şeyler ifade ediyordu. Dale, o güzel elin yavaşça kolundan yukarı süründüğünü gördü. Omzunun üzerinden geçtiğini, boynuna kayarak orada kavuştuğunu. Engel olamazdı bu fotoğrafa. Ve o an hissettikleri, sınırsızdı, tarif edilemezdi. Hiçbir kadın henüz elini tutmamıştı. Böyle bir hayal aklına hiç gelmemişti. Ama derinlerde, gizli bir yerde, bu bekleyen, tatlı ve otoriter ihtiyaç vardı. Parlak günde böyle hayalleri uzaklaştırırdı. Ama geceleri çaresizdi. Ve her fantezi daha zayıf, daha vahşi gidiyordu. Tutkusunun bu evresinin doruk noktasında, bir kadının dudaklarının dokunuşunu hiç bilmeyen Dale, aniden Helen Rainer'ın öpücükleriyle kendini oldukça deli buldu, coşku dolu ve umutsuz. Kendisinden nefret ettiği gibi onu seviyordu. Sanki önceki bir hayatında tüm bu korkunç duyguları yaşamış ve bu hayatta unutmuştu. Onu düşünmeye hakkı yoktu. Ama direnmek de elinde değildi. Dudaklarının tatlı teslimiyetini hayal etmek bir kutsallıktı.
Ama burada, irade, onur ve utanç kaybolup gitmişti. Sonunda Dale yenildi. Hayallerini kontrol etmeyi bıraktı. Hayal, hüzünlü bakışlı, kamp ateşi gözcüsü oldu. Pek çok başka yalnız adamın akıbeti gibiydi bu, tesadüfen ya da yanlışlıkla kalbi en açken. Ama bu harika deneyim, tüm bunların anlamını zihninde netleştirmiş, doğanın hayata uygulanan ilkelerinin anlaşılmasını ölçülemez biçimde genişletmişti. Sevgi, çoğu erkekten daha güçlü olmuştu. Çünkü onun keskin, ormanda canlı, yalnız yılları, ruh ve beden sağlığının yoğunlaştırılıp korunduğu yıllardı. Ne kadar basit, ne kadar doğal, ne kadar kaçınılmaz. İyi niyetli, sağlıklı bir kızı sevebilirdi. Bir ağaç gibi, dallarını ve yapraklarını, tüm varlığını güneş ışığına doğru fırlatır gibi, kadın sevgisine doğru büyümüştü. Neden? Çünkü saygı duyduğu şey doğada, ruhta, evrenseldi. Tanrı'nın yarattığı yaşamda, doğumdan önceki 3 muazzam içgüdü vardı: yaşam için savaşmak, kendini beslemek, türünü çoğaltmak. Hepsi burada, tam bir şey olmuştu. Ama gizemi, güzelliği, işkencesi ve korkusuyla bu üçüncü içgüdü. Tatlılık ve ihtişam açlığıyla. Kadın sevgisi,